Evet. Herkese selamlar. Yeni bir videoda beraberiz. Uzun zaman sonra, belki aylar sonra, ne kadar zaman sonra bilmiyorum. Yeni bir videoda beraberiz. Yanımda TX Blades var. Özel bir misafirimiz var bugün bu videomuzda. Kendini tanıtmak ister misin abi? Merhaba, ben TX Blades. Amerika'dan geldim ziyarete. Bugün bize yeni ciciler getirdi Amerika'dan. Türkiye'de bulamayacağımız, belki de yani belki hiç bulamayız. Belki yakında ilerleyen zamanlarda Türkiye hobisi gelişir ve bu kelebekler Türkiye'de de olur. Kelebekleri göster abi. Bize Amerika'dan ne getirdin? Neler göstereceğiz bu gün videoda? Şimdi bunu herkes biliyordur tahminim. Kameraya da gösterebilirsin. Yapın göstereyim. Bu nedir abi? Bunun adını söyle. Bu BRS'in Alpha Beast'i. Bu 3.0 bu galiba. Üçüncü model, üçüncü çıkan Alpha Beast. Ve bu klasik olan. İnce de değil, kalın olan da değil. Bu normal kalınlıktaki Alpha Beast ve alt blade'i. Yani bunun bir Tanto olanı var, bir de alt olanı var değil mi? Tanto yeni çıktı aslında. Tanto- Tanto var, bu var. Bir de Scimitar diye bir şey var. Ha. O klasik Alpha Beast Tamam, ben şekli. onların fotoğraflarını ekrana koyarım. Koyarız sonra. Bunun iyi tarafı, bunda Kuski Titanium Spacer'lar var. Balansı çok güzel yapıyor ve hafifletiyor kelebeği. Daha çok çevrilebilir bir duruma geliyor ondan dolayı. Al, sen buna bakmak istersen bakabilirsin. Evet, ben videodan önce birazcık çevirdim bu kelebeği. Hayatımda ilk defa tabii ki orijinal Alpha Beast çeviriyorum. Bu TX Blade'in bahsettiği gibi sandviç olan Alpha Beast. Hani Cheb olan Alpha Beast değil, Channel Alpha Beast değil. Normal Alpha Beast. Klasik olan. Cheb'i de sallamamıştım gerçi, hani bir şey fark etmiyor da. Şimdi videoda şu şeylerden bahsedeceğiz. TX Blade Amerika'da olduğu için Amerika'daki tasarımcıların orijinal kelebeklerini salladı. Mesela burada bizim şey var. Bali Plus Orca var. Klon bir kelebek. Mesela TX Blade bu kelebeğin orijinalini salladı. Bu video boyunca onun orijinalini salladı. Bizde klonları olan kelebekleri o orijinalleriyle karşılaştıracak. Yorumlarını yapacak. Ben de videoda bu kelebeğin klonunu sallamadım ama orijinalini sallıyorum. Düşüncelerimi paylaşacağım. Orada yine farklı bir orijinal kelebek daha var. O daha özel bir kelebek. Onunla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Böyle bir gidişat olacak videoda. Şimdi elimde BRS Alpha Beast var. Ben bu kelebeği daha ağır bekliyordum. Yani ilk izlenimim aslında bu kelebekle ilgili daha ağır bekliyordum. Çünkü zaten aslında ağır bir kelebek ama flip olarak, yani çevirebilite olarak ağırlığı kelebeği çevirmenize engel olmuyor. Hani kelebek yine çevrilebiliyor. O açıdan beğendim. Hani daha böyle hantal bir kelebek bekliyordum açıkçası. Ve biraz da BRS'in üretim toleransları hani tartışmalı, controversial bir durumda. O yüzden ekleyeceğim. Bunun tune'u böyle gelmedi. Bunu da söylemek istiyorum. Ben bunu ikinci el aldım. Aldığım kişi tune etti bunu. Evet. O yüzden. Yani videodan önce de TX Blaze'de de biraz konuştuk. Fabrika toleranslarını o da beğenmiyormuş ve hani genel olarak kötü diyor. Yani dediği gibi ikinci el aldığı için o şu an tune'lu geldi kelebek ama eğer zaten orijinalini alacak olursanız kendiniz tune etmeniz gerekiyor. Alır mısınız? İnşallah alabilirsiniz. Yani mutlu olurum. Ama yine zaten klonlarının da belki özellikle sandviç kelebeklerde, bu kelebek sandviç bir kelebek. Klonlarının da toleransları çok iyi olmuyor. Örneğin burada zaten elimizdeki en iyi örnek Replicant. Bununla ilgili de yorumlarımız olacak video boyunca. Yani genel gidişat böyle. Bu kelebekten de bahsetmek gerekirse beklediğimden daha çevrilebilir bir kelebek çıktı. Ve oldukça aslında grip yüksek. Zaten titanyum bir kelebek. Ağırlığına rağmen gayet iyi sallanabildiğini düşünüyorum. Ve bu arada Live Blade bu. Korkmadan sallıyorum. Umarım bir yerimi kesmem. Biraz da korkmamak lazım herhalde. Korkunca bir şey oluyor. Aynen. Ben çok Live Blade sallamıyorum. Live kelebekleri çok önermiyorum zaten. Öğrenirken özellikle. Ama kelebek sallamayı zaten şey olarak öğreniyorsun yani. Live Blade'miş gibi sallamayı öğreniyorsun. Yine de elini kesmeyecek şekilde ayarlayabiliyorsun. Ben genel olarak sevdim bu kelebeği. Belki klonunu falan almayı düşünebilirim. Klonu çok benzer. Onu da söylemek Evet. istiyorum. Şimdi sen Alpha Beast. senin yorumlarını alalım. Klonuyla Şimdi elimden çok Alpha Beast geçti. Klonları da geçti. Ben de çünkü ilk başladığımda klonlarla başladım. Alpha Beast klonları çok benzer ve çok da iyiler. Şimdi Cheb, yani Channel olan şeye bakıyorsak onun klonları değişiyor. Mesela atıyorum The One'dı galiba. The One klonu Tenpin yerine Zenpin'li yapıyordu. O birazcık daha nipple pinch oluyor. Yani nipple pinch deniyor. Çevirirken şurası sıkışıyor falan. Evet. Rahatsız ediyor bence. Onun için şu Tenpin'li olan klon daha iyi. Alpha Beast klonu da aynı şekilde klon markaya göre değişiyor. Bazıları Tenpin'li, bazıları Zenpin'li. Ben her zaman Tenpin'liyi öneririm. Çok da yakın. Çok benziyor.
Yani bunu sevdiyseniz hepiniz Evet. bunun klonunu %100 tavsiye ederim. Çok iyi bir klon. Klonuyla oldukça yakınmış. Klonlar ya buradaki yorumun nedir? Mesela Amerika'daki üretim maliyetleri mi yüksek olduğu için? Şimdi insanlar Türkiye'de çok merak ediyor. Bu kelebekler neden bu kadar pahalı? Mesela şimdi bu kelebeğin klonu hani titanyum bir kelebek, Bali Plus üretim kalitesi yüksek falan olunca yine $130 bulabiliyor klonları. $140 bulabiliyor. İkinci el pazarında belki biraz daha düşük fiyatlara bulunabilir. Ama yine de sıfır bir klon alacağında titanyum ve biraz daha üretim kalitesi iyi bir klon alınca $130-140 oluyor. Bunun Amerika'da ikinci el fiyatları nasıl? Şimdi tabii orijinal olunca klondan daha fazla oluyor. Ama şimdi benim başka bir arkadaşımla buluşmuştum ben. Revenge of the Blade. Onun Instagram'ını ekrana koyarız sonra. Onun evine gittim. Bana bir tur verdi. Tamam mı? Ben de çünkü merak ediyorum. Onun bıçağı herkes bazınız biliyorsunuzdur. Arsenal diye bir bıçak var. Çok çok güzel bir bıçak. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Onu da ekrana koyarız da. Onun fiyatı mesela $650. Az para değil. Bayağı pahalı. Evet. Yeni bir bıçak çıkarıyor. O da işte 800-600 civarı var. Tam fiyatını bilmiyorum. Sordum ona neden bu kadar pahalı. Gezdirdi beni. Atölyesi var. Atölye deniyor değil mi? Atölyesi var. Atölye. Garaj işte alet edevat. Sırf ortadaki ana alet $50.000. Evet. Üstüne program $10.000 yıllık. Yani bu bir kere ödüyorsun bitiyor değil. Evet. Hiç durmadan ödeniyor. Saatlerce zaman harcıyor. Bütün blade'lerin hepsini tek tek kendisi keskinleştiriyor. Aletten çıkınca uçlarında bir parça oluyor. Onların hepsini kendisi temizliyor falan filan. Hepsini o tune ediyor. Hepsini o birbirine takıyor, yolluyor falan filan. Böyle olunca materyal tabii o kadar pahalı değil. Evet. Değer olarak öyle bir değeri yok. Ama bu kadar çok zaman, enerji ve para da Evet. harcayınca Orijinal tasarım. aynen. Aynen. Öyle olunca daha pahalı oluyor tabii. Evet. Ya şimdi Türkiye'deki insanlar haklı olarak buradaki ekonomik durumlar biraz daha farklı o taraflara göre. Şimdi $60 klonlar bile yeni başlayan insanlara pahalı geliyor doğal olarak. Çünkü buraya vurduğunda hani 2000 lira gibi bir durum var. Türkiye'deki asgari ücreti karşılaştırdığında asgari ücretin onda biri. Şimdi bir ay çalışıp ve gerçekten fazlasıyla çalışıp belki gereğinden fazla çalışıp anca 10 tane kelebek alabiliyorsun. Kaldı ki tek ihtiyacın kelebek değil. Ve olursa ki bu kelebek $350, $400 bir tane bile alamıyorsun yani maaşında öyle bir durum var. Öyle bir durum gözden geçirilince insanlar haklı olarak $60 niye bu kadar pahalı diye düşünebiliyor. Ama biz tabii hobinin içine girdikçe şey yaptıkça bu tarz senin anlattığın konuların farkına varabiliyoruz. İşte buradaki orijinal tasarım konusu, harcanan zaman, emek ve gerçekten kaliteli bir ürün üretmek kolay değil. Şimdi biz burada acımasızca yargılayabiliyoruz markaları. Hani bunun niye play'i var, niye tepi var, niye toleransları kötü ve ya işte şuraya chamfer atmamışlar, kötü olmuş falan. Ama bunların aslında şu iç kısmının kelebeğin birazcık daha konforlu olabilmesi bile ekstra iş yükü. Bir de şöyle düşüneceksin yani atıyorum bu düz ise bir chamfer atacaksın. Evet. Bunu sen iş olarak yapıyorsan bir chamfer atman 500'de çarpacaksın. 500 Evet. tane bıçak çıkarmak için tanesine bir chamfer atıyorum bir dakika ekliyorsa 500 dakika eklemiş oluyorsun. Evet. Harcadığın zamanı. O da var. Aynen öyle. Yani özellikle TX'in bahsettiği gibi seri üretimde, mass production'da işler çok daha değişiyor. O yüzden çoğu marka aslında stok yetiştiremiyor. Belli bir noktada community'de şey vardı. Şimdi klonların yani global community'de de birazcık katılar yani insanlar fazla bir katılık var. Diğer ülkelere göre çok düşünemiyorlar. Klonları direkt yasaklıyorlar. Hani klonlar olmamalı diye düşünen bir kesim var. Mesela Balisson Community var ya Reddit'te. Yani şimdi anlıyorum nereden geldiğini anlıyorum. Tabii. Ama sizin tarafı da bu tarafı da anlıyorum tabii. Evet. Benim demek istediğim şey şu. Nerede? Mesela bunda buraya BRS damgası yapmışlar. Mesela bence markanın damgasını eklemek bir tık fazla. Yani bence gerekli değil. Evet. Ama ben klonlara karşı değilim. Dediğim gibi ben de klonla başladım. Evet. Hala arada bir klon alıyorum. Mesela bir beater gerekirse klon alıyorum. Evet. Bazı klonları sırf sevdiğim için alıyorum. Mesela Alpha Beast klon bir tane daha alacağım yakında. Evet. Klonlar okey ama mesela gördünüz mü bilmiyorum. Gerçi sen gördün mü bilmiyorum. Bir tane yeni Tsunami klonu çıktı. Kartı bile var. Evet. Blue River. Kart var, damgası var, kutusu var, her şeyi var. Bu scam olacak. Yani Dolandırıcılık. Dolandırıcılık. Aynen öyle. Aha. olacak bundan. Bunun tek çıkarı bu. Evet.
Ben bunlara karşıyım ama böyle klonları ben çok severim. Evet, onlara ben de karşıyım. Hatta videolarda da anlatıyorum. Marka damga muhabbetini ben birkaç videomda anlattım. Özellikle işte atıyorum hani üzerinde damga olan bir klonu anlatırken ben ona mutlaka değiniyorum. Hani tamam klonlar şöyle böyle almamız gerekiyor ama üzerine marka damgası basmak hiç etik değil. Olmaması gerekiyor. Çünkü madem tasarımı çalıyorsun. Ya şimdi şöyle bir durum var kanka. Sen silahlara da daha çok hakimsindir. Amerika'dan yani. Şimdi silahlarda atıyorum Glock tabanı. Glock tabanı deyince her markanın bir Glock şeyi var. Tasarımı var. Ya bıçaklar da aslında bir noktada öyle. Şimdi Evet. Kraken, Bally Plus Kraken, Armshark Kraken, Squid'in kendi Kraken'i. Tasarım platformu aynı. Ama üretici farklı olabilir. Tamam hani bunu kabul edebilirsin bir noktada. Ama üzerine gidip de Squid damgası basma. Yani Aynen. kendi Yani markanı kendi bas. markanı koy. Aynen. Ben mutlu mutlu alırım. Mutlulukla alırım. Evet. Mutlulukla alırım yani. Hiç sıkıntı yok bunda. Evet. Ama markayı tam birebir kopyalamaya çalışmak bence yani gerek yok ya. Evet. Ya bu doğru değil. Bunu gerçekten karşı çıkılması gereken bir şey ama maalesef yapıyorlar. Biz de alıyoruz yani. Aynen. Yapacak bir şey yok. Durum böyle. Fiyatlar da böyle arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. En ucuz alabileceğiniz kelebekler hani stainless steel, paslanmaz çelik sandviç kelebekler var şimdi yeni çıkan Armshark'ın falan. Bunlar genelde 18 dolar 20 dolara falan bulabiliyorsunuz. Bazı yine kullanıcılar 20 dolar 1000 liralık yani aşağı yukarı o kelebekler bile pahalı gelebildiği oluyor insanlara. Ya ama bunlar Türkiye şartları arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Bu hobiyi seviyorsanız, yapıyorsanız zaten bir noktadan sonra hani koymamaya başlayacak size bu fiyatlar. 60 dolar, 70 dolar gerçekten entry level, giriş seviyesi fiyatlar yani bu kelebekler için. O noktayı da verebilmeniz gerekiyor bu hobiden keyif almak istiyorsanız. O parayı da çıkmanız lazım yani. Yapacak bir şey yok. Ben size söyleyeyim, zaman geçtikçe zaten insanlar daha ucuz çıkarıyor. Ama gerçekten yani ben de ilk başladığımda 50 dolar bile bana çok saçma geliyordu. Evet. Yani bakıyordum bıçağa, buna niye 50 dolar veriyorum? Ben 25-30 dolara bulmuştum bir tane. Hatta bunun Live Blade'iydi. Benim ilk bıçağım buydu. Falcon. Evet. Live Blade. Aldım kendime bir tane. Yetti bana. Yetti. Benim için yetti. Yani ben daha mutluydum. Ama Sonra bağımlılık başladı. biraz. Koleksiyon işte şunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim, bu gelsin, şu gelsin. Aa ilk güzel olan, ilk işte biriktirip aldığım bu falan filan derken bağımlılık oldu. Evet. Buraya geldik. Ya bu hobi zaten öyle. Benim için de ilk başta zaten plastik kelebek yapmaya başlamamın sebebi benim şeydi. Kelebeklerin çok pahalı olması. Hani en ucuz, şimdi ben bundan 3 yıl önce falan başladım kelebeklere, balisong toplamaya. Bundan 3 yıl önce atıyorum kur ne kadar da hatırlamıyorum şu anda ama şu an 2000 liraysa kelebekler o zamanlar en 1000 liraydı, 800 liraydı falan. Ya o fazla geliyordu bana, gereksiz geliyordu çünkü kelebek diyordum yani ne kadar fark edebilir ve çok diyordum yani veremiyordum. Çünkü bir sevgi oluşmamıştı daha. Aynen. Yani ilk Aynen. defa görüyorsun. Benim ilk başlamadan önce hatta bunu da söylemedim. Hani benim Instagram'da biliyor musunuz bilmiyorum da ben bıçak yapıyordum. Yani kelebeklerin şu bıçak kısmını yapıyordum. Evet. Bunu yapmadan önce ben almak yerine kendime kelebek yapmıştım. Evet, evet. Para harcamamak için. Evet, aynı durum Gittim işte. garaja, ben işte bir şeyleri birbirine sokuşturdum falan filan. Evet. Berbattı ama iş görüyordu. Dönüyordu. Bu satmadan önceydi. Kendi kendime eğlencesine yapıyordum. Evet. Öyle başladım. Sonra işte bir tane ucuz aldım. Sonra gerisini biliyorsunuz. İlerleye artık gerisi bağımlılığa dönüyor. Çünkü gerçekten çok güzeller. Yani aslında yeni kelebek aldığında hepsini sallıyor musun? Hayır. Ama denemek istiyorsun. Alıyorsun, satıyorsun. Güzel yani. İnsanın hoşuna gidiyor. Hobi yani bu aslına baktığınızda. Aynen. Türkiye'de de bu hobi tarafını biz geliştirmeye çalışıyoruz. İlerletmeye çalışıyoruz. Çünkü hobi algısı ya genel olarak Türkiye'de maalesef hiçbir şeyin hobisi yapamıyor insanlar. Çünkü her şey çok pahalı ama biraz daha hobi kültürünü geri kazandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani bir hobi yapmak isterseniz mutlaka cebinizden para çıkıyor. Birçoğu insan içinde boşuna çıkan bir para olarak görülebilir. Ama insan bir noktada artık hayatta keyif alacağı şeylere de para harcamaya başlaması gerekiyor. Yoksa neden bu parayı kazanıyoruz değil mi yani? Harcamayacaksak niye kazanıyoruz? Niye saatlerimizi veriyoruz? Böyle bir durum var arkadaşlar. Kelebek fiyatları böyle. Amerika'nın bağrından da öğrenmiş olduk kelebek fiyatlarının neden yüksek olduğunu. Ya tamamen tasarım maliyeti, fikir, mülk, zaman, geçirilen zaman, üretim zorluğu. Bunlar yoksa materyal dediğin gibi aynı fiyat. Çin'deki titanyum da aynı titanyum. Hatta belki daha iyi. Amerika'daki titanyum da aynı titanyum. Çin'deki CNC de aynı CNC. Amerika'daki CNC de aynı CNC. Tamamen üretim maliyetleri, farklı tasarımlar, kişisel geçirilen zaman, koyulan efor. Bunlardan dolayı. Neyse bu konu hakkında çok konuştuk. Şimdi birazcık
First Impressions ve kelebekleri orijinaliyle karşılaştırma yapalım. Özel kelebeği bir... Bunu mu çıkarıyoruz? Sonu çıkarıyoruz abi. Aleti çıkartıyoruz ortaya. Göster abi kameraya. Bu kelebek nedir? Bu Joseph Hansen. Bir Instagram'a Hansen Methods'unu da koyarız Evet. ekrana. Onun ilk kelebeği, ilk ve tek kelebeği şu an galiba. Ama bunlar artık discontinue, yani yapılmıyor artık. Çünkü Joe, yapan adam, ikinci kelebeğini yapacak yakında. Bilmiyoruz daha, görmedik ama öyle dedi. Evet. Şimdi bu kelebeklere gelince bunların hepsinin bir sayısı var. Benimki. O zaman şuradan şöyle göstereyim. Aynen. 66 bu. Bu solo. Bak Bu bakalım. First Production 66 biliyor. Nerede kalmıştık? Çıkar. Onu bana veriyordun. Tamam, Onu doğru. sana veriyordum. Evet, az önce bir kamera ısındı, o yüzden kendimi kapattı. Şimdi tekrardan. Ne Blades demiştin abi? Joe Hansen. Johansson Blades'in solo kelebeği. Mikrofon bu tarafta, kamera o tarafta olunca kafan karışıyor. Şimdi bu kelebeği biraz önce ben salladım. Şimdi bu kelebeğin değeri nedir abi? Bize onu söyle. Biraz kafayı ye. Dolar. Bu kelebek $1000'dan satılıyor. Yani aşağı yukarı 40.000 lira falan tutuyorum elimde şu anda. Ortalama bir 40.000 liralık kelebek var elimde. Abi güzel. Yani hani söyleyebileceğim bir şey yok. Şimdi Soru soracağım. evet. Tahmin ettiğin gibi mi? Yani elinde Ha, $1000 bir şey tuttuğunu hissedebiliyor musun? hayır. Değil mi? Hayır. Normal, yani normal bir kelebek Evet, aslında. normal bir kelebek yani. Şimdi Türkiye'de biraz daha orijinal kelebekler az olduğu için şey gibi hissediyoruz. İlk mesela Squid'i al falan çıktı ya, alüminyum Squid'ler çıktı ya. İnsanlar sadece orijinal olduğu için çok farklı bir şey olduğunu düşündüler. Daha Değil böyle aslında. aynen. Aynı. Hepsi aynı. Aynı. Hatta onlar aslında giriş seviyesi kelebekler olarak üretilip satıldıkları için daha kötüler baktığında. İşte bu Yani. Armstrong Kraken'lere göre falan daha kötü kelebekler. Bir dönemler böyle bir şey oldu Türkiye'de. Hani orijinal kelebek olunca sanki buradaki alüminyum değil de titanyum değil de hani farklı bir şeymiş gibi. Hepsi gerçekten aynı yani. Tabii ya güzel bir şey yani. Hoşuma gidiyor. Onun için aldım da yani aynı. Normal kelebek. Yani mesela atıyorum Yani kelebeği böyle yakından gösterelim. Bu da Bunny Plus Orca. aradaki farkı yani his olarak ya da görünüş olarak göremezsin. Evet. Yani çok benzerler. Şu an elimde normal herhangi bir kelebek var. Hani bunun $1000 olması bunun çok çok acayip farklı bir şey hissettirmiyor. Hatta benim tercihlerime uyumlu değil bu kelebek. Çünkü çok kalın kabzalı. Tapering var mı bunda? Tapering çok az var herhalde. Bakayım. Yok. Yok mu? Görünce belki ben göremeyeyim. Ha çok hafif. Ha. Çok hafif. Çok az bir tapering var. Tapering de şey demek. Kabzanın ucuyla dibi arasında kalınlık inceden kalına doğru gidiyor. Çok az bir kalınlık farkı var. Yani çok köşeli, bloki bir yapısı var. Yani bana sorsanız ben bu kelebeği mesela çok tercihlerime göre bir kelebek değil. Hani normal filiplemek için çok kullanmam. Zaten sen de çok filiplemek için kullanmıyorsun. Değil mi? Kullanıyor musun? En çok çevirdiklerimden biri. Gerçekten. Ya sen bloki seviyorsun o zaman. Bu benim tercihlerime uyuyor. Ben mesela beni Instagram'dan takip edenler bunu bilir. Monarch, bu JK Design'ın başka bir kelebeği, benim en sevdiğim kelebek. Ben böyle daha kalın, blocky olan kelebekleri daha çok severim. Evet. Onun için benim için çok daha kolay bunu çevirmek. Ben de ilk aslında kelebek sallamaya başladığımda daha çok seviyordum bloki kelebekleri. Ama sonradan bilmiyorum, tercihler değişebiliyor zamanla. Sonradan böyle diğer kelebekleri daha çok sevmeye başladım. Başka insanlara da denettirdim bunu. Evet. Onlar da ilk defa alınca böyle bu neymiş, çok kalın falan filan diyorlar. Evet. Biraz çeviriyorlar. Hoşuna gidiyor. Yani bilmiyorum, belki sen de Abi sevilmeyecek bir kelebek değil zaten. Güzel. Hani vakit geçirsen Salladı. fikrin değişebilir diyor. aynen, hani sallamasından güzel. Zaten hani biraz daha sen daha tecrübelisin bu kelebek üzerinde. Hani şey dedin, her türlü hareketi yapılabiliyor. Yani Evet, her hareket oluyor dedin. Yani benim için ben neutral çok seviyorum. Hı. Şimdi bunun kaç var? Galiba 3 tane farklı spacer opsiyonu var. Benimki titanyum, zirkonyum ve o sarı plastikimsi şey Brass, var ya, pirinç. Ultem. Ultem. Hı hı. Ultem de var. Evet. Bende bir tane Ultem'li vardı. O Chaplin'ler hiç tutmuyordu. Yani ben böyle yapıyorum, elimden uçuyordu. Ultem çok hafif olmaz mı zaten altında? Hafif işte. Ha. Onun için yani benim tercihlerime uymuyordu. Bir arkadaşım öyle sevdi. Bu fanning'i falan çok iyi yapıyordu. Blade bias oluyor o zaman. Evet, kelebek. azıcık. Evet. Benimki şu an titanyum. Sinek. Sinek. Yüzü bize yok. Titanyum olanlar tam neutral yapıyor benim için ve
ben nötrü çok severim. Nötr benim için en sevdiğim. Her şeyi benim için çok rahat bir şekilde yapıyor ve hiç sıkıntı vermiyor. Ben bu sapların şekline de boyutuna falan da alışırım diye her şey yapıyor bu. Hatta bir tane atalım biraz. Oldu. Evet. Yere düşürmedim. Yine. Düşmedi. Bugün bir kere düştü. Canımız çok yandı yere düşünce. Ama Allah'tan Toprağa düştü. düştü aynen. Taşlara düşmedi. Ya bu durum böyle arkadaşlar. Kelebek kelebektir. Çok yani iyi bir kelebekle sallamayı öğrenmeniz daha hızlı olur. Yani daha iyi gelişirsiniz. Eyvah. Şurada taş var. Çarpmadı ama sanki çarptı. Yok hiçbir şey yok. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Sadece biraz toprak oldu ama temizleme. Yıkarız ya ne olacak. Evet. Yani bu durum böyle arkadaşlar. Hani orijinal kelebek de aynı, klon kelebek de aynı. Şimdi zaten biraz daha konuşacağız. TX orijinallerini de salladı bu kelebeklerin burada olan. İşte onları çıkaralım. Orka'yı. Şunu kaldırayım. Şimdi senin burada klonu olup senin orijinalini salladığın kelebekler Bali Plus Orca, Kraken, işte bu Armshark Replicant yani BRS Replicant. Bu kadar. Bu üç kelebeğin mesela karşılaştır abi. Bahset bize. İşte Orijinaline ne önce- kadar farkı var? Şöyle başlayayım. Kraken klonla başlayacağım. Çünkü en çok yani kelebek deyince genelde insanların aklına ilk gelen kelebek Kraken diye tahmin ediyorum. En azından benim için öyleydi. Şimdi bunun bıçağı Nabalis Wave dedin değil mi? Hydra. Hydra. Hydra Blade olduğu için şimdi Blade olarak kıyaslayamam. Hatta buydu değil mi? O Ha, normal Normal. Blade o. Aynen. Kraken Trainer Blade'i. Üstünde washer'lar var da. Şimdi Blade olarak bende Kraken çok fazla Kraken geçti elimden. Trainer'lar da geçti. Blade olarak çok benziyor. Tabi şimdi yan yana değiller. O yüzden balans, ağırlık falan filan kıyaslayamam. Ama his ve görünüş olarak çok benzer. Evet. Yani atıyorum bazı klonlar işte çok kalın yapıyor. Mesela ilk Kraken klonlar öyleydi. Çok çirkindi. Çok Evet. çirkindi, kalındı falan filan. Ya da işte burası yuvarlanmamıştı. O kadar diyeceğim, geri koyacağım. Şimdi saplar olarak orijinale çok benziyor. Yani benim bir tane orijinal Kraken'im var şu an evde. Getirmedim. Evet. Ama yani ona kıyaslıyorsam bunun sapları elde biraz daha şey hissediyor. Grip öbürü kadar yok. Ama hissiyat olarak neredeyse birebir. Yani klon olarak bu Kraken klonu %100 tavsiye ederim. Çok güzel bence. Evet. Benim de ilk defa deniyorum böyle bir klonu. Ben Karışık yani. Hydra ve şey. hem Arms- karışık hem de neyden geldi demiştin saplar? Bu Armshark'ın. Armshark. Ben daha önce Armshark denemedim. Ha. Kraken. Benim denediğim o Zotterik bir tane vardı ya. The Wonder. Ha öyle bir şey. El İlk çıkan. şey XDYY falan. Aynen. O ilk çıkan Kraken klonu denemiştim. O Evet. gerçeğe hiç benzemiyor. Onlar çok kötü. Evet. Ama bu çok benziyor. Bundan işte 2 yıl 3 yıl önce kadar ben ilk Bali Plus Kraken klonu almıştım. Gri böyle silver renkli. Onlar mesela felaket kötüydü. Grip desen hiçbir şey yok. Zaten polish yoktu üzerlerinde falan. Mesela kelebekte tweak falan yapıyorum böyle. O kadar texture o kadar harsh ki acıtıyordu buralarımı yani. Çok enteresan bir şey vardı. Şimdi bayağı geliştirdiler. Yani renkler neredeyse aynı. Sen daha iyi biliyorsun. Renkler Renkler biraz daha açık ama o önemli Evet. değil yani. O pek önemli değil bence. görünüş olarak güzel gözüküyor. Polish açısından. Ha, İyi yani. Kraken böyle diyorsun. Çok yakın diyorsun. Kraken çok yakın. Ha, burada Orca var. Şimdi Orca'nın Oy. bu klon $150 bir klon. Yine çok ucuz bir Evet, klon değil pahalı. klona göre. Ama kaliteli bir klon, güzel bir klon. Orijinali sıfır almaya kalksak ne kadar? $1150. Evet, orijinali $1150 mesela. İkinci el fiyatları nasıl? 600. Şu an çok düştü. Şu an evet. Düşmüş hali 600 ise Düşmüş hali 600. Klonu 150. Peki şimdi orijinali kıyaslayacağımızda bu kelebek titanyum bir kelebek. şimdi Kraken deseniz orijinal mi tavsiye edersin, klon mu? Her zaman orijinal derim. Orijinal Kraken'leri ben çok seviyorum. Tamam mı? Orca bence klon. Çünkü yani yalan yok bende. Gerçeğe birebir aynı. Evet. Yani çok affedersin JK ama yani senin şeyi çalmışlar. Yani bu benim gerçek de vardı biliyorsun. Tıpatıp aynı. Yani benimki şey değildi ama. 8 noktalı mıydı? Yok benimki düzdü. Ha, Full channel. Full channel olan çok sevmiştim. Hı hı. Ama yani elime bundan geçti bir tane klondan. Tıpatıp aynı. Onda bir fiyatı. Çok şaşırtıcı ya. Yani gerçekten onda bir fiyatı ve baktığında pinless bir dizayn, Yani zor da bir görünüş- tasarım. Aynen görünüş olarak da bence gayet güzel görünüyor.
görünüş, his. Görünüş olarak, his olarak bence yapılan en iyi klonlardan biri şu an. Ya ben zaten bir sürede çok tavsiye ettim ve benim main kelebeğimdi aslında şeyden önce. Eldivay Orion sallamaya başlamadan önce benim main kelebeğim Orca'ydı. Çünkü Orca titanyum bir kelebeğe göre hem çok iyi tasarlanmış ve çok hafif. Böyle aslında Kraken vari denilebilecek bir kelebek yani hafiflik ve performans açısından. Yani normalde alışılagelen titanyum kelebekler işte Cheb olur, Alpha Beast olur. İşte o tarz kelebekler tank gibi diyebileceğimiz böyle 150 gram, 140 Aynen. gram O hantal. berbat. Çok ya tuğla gibi. Evet. Yani ama öte yandan bu Orca tasarımı 126 gram, Kraken zaten 120 gram bir kelebek. Çok yakınlar. Tasarım, ya görüntü zaten çok güzel. Ve orijinaliyle de birebir aynısı diyorsun. Onda bir fiyatına. Gerçekten inanılmaz Yani bir durum var ortada. Aralarındaki farkı benim fark etmem için yani aynı anda bir tanesi orijinal bir tanesi klon olan elimde tutmam lazım. İncelemen gerekiyor Yani- yakında. Bu kalite olarak da kalite açısından da çok güzel yapılmış bir bıçak. Gerçekten ben bunu %100 gelen herkes yani alınabilecek durumdaysanız tavsiye ederim. Yani şey olur diyorsun. 3-5 tane klon alıp paranı harcamak yerine Biriktir bundan al. biriktir. 150 dolara al bunu ömürlük Aynen. kullan. Bir de bununla iyi yanı full titanium channel ve kalitesi iyi olduğu için tank gibi. Bunu istediğin kadar çevir, düşür, at, salla ne yapıyorsan yap. Hiçbir şey olmaz buna. Kırılmaz. Yani sadece belki polish olduğu için çizilebilir. Ona da tekrar polish atarsın. Aynen. Düzelir yani. Yani tek kelebek bu olacaksa olur diyorum. Yani Evet, Orca ile ilgili görüşlerimiz bu şekilde aynı diyorsun. Yani bırakın arkadaşlar orijinal kelebeklerin daha iyi olmasını, aradaki onda bir fiyat farkıyla bile aynı ürünler üretilebiliyor. Ya bu noktada artık zaten şüphe kalmaması lazım. Hani klonları önerdiğimiz için burada böyle şeyler söylemiyoruz ama yok yani ben açık söylerim yani Ha. kötü olduğunu düşünsem söylerim. Yani belki orijinalin işte titanyum kalitesi biraz daha yüksektir, çelik kalitesi daha yüksektir ama yani sanmıyorum. Fark ben edecek- orada yani. yok JK ile ben konuştum. Kullandığı çeliği falan biliyorum. O şey kullanıyor. Bununla aynı hatta soloyla. S35VN deniyor çeliğe. Onu kullanıyorlar. Gayet güzel bir çelik. Ama bunun ne olduğunu Evet, bilmiyorsun. bilmiyorum da. Evet. Yazmıyor sanırım sende. Yazmıyor. Yani Yine çok kötü bir önemli çelik değildir aynı. Kötü olduğunu sanmıyorum. Ama öbür kadar iyi olduğunu da sanmıyorum. Yani ya Çin standartlarını çünkü Aynen. 150 dolar yüksek bir fiyat. Aynen. Mutlaka iyi bir kaliteli ürün vardır onda. da. Genelde bazı klonlar D2 yapıyor onu biliyorum. Hmm. Bazı bıçaklar D2 Paslanıyor değil mi onlar? Evet. Paslanıyor. Ama bunlar gayet güzel. Evet. Ya durum böyle arkadaşlar. Hani oturup burada size klon alın demiyoruz tabii ki ama neyse durum gerçekleri söylüyoruz. Yani kötüyse kötü, iyiyse iyi, aynıysa aynı, değilse değil. Aynen. Yalan yok yani. İşte şimdi Şimdi baba Filipinlerin en çok işte bilinen iki bıçak. Bir de Kraken. Bu Kraken karışık. Kraken, aynen. Ya Replicant. DRS zaten yıllardır aynı tasarımı kullanıyor. Belki kaç yıl oldu? 10 yıldan fazladır Oldu. var sanırım ya. Var. Aynı platform, aynı tasarım. Hiçbir şey değişmiyor. Toleranslar da hala kötü. Hala tepper ve çözülemiyor. Çok zor yani bunların tüyününü yapmak. Replicantlar tune olmuyor ya. Sen bir replikant hastasısın. Evet. Benim elimden 10 taneden fazla replikant geçti. Evet. Hepsi de farklı. Bazıları yani elimden 2 tane stok geçti. Bir tane tanto, bir tane öbür alt blade şekliyle. Evet. Geri kalan hepsi modifiyeli. Zaten bu kelebekleri modifiye etmek Yani farz yani. elimden işte sapları hala G10'li modifiyeli haliyle işte geçmişti. Üstüne hammer scales falan filan da geçti. Squiggle titanium saplı geçti elimden. Evet. İşte Foxfire'ın titanium Kitsun o bir üçgen değil de şöyle kare var ya o geçti elimden. Hepsi geçti. Benim düşüncem stok hali en iyisi. Ben Tanto tercih ediyorum ama birçok kişi 6 tercih ediyor. Çok Güzel güzel bir kelebekler. Tanto var. Evet Tanto bu zaten. Çok güzel dönüyor. Hissi çok güzel. Ama toleranstan dolayı bir daha almam. Abi çok baş ağrıtıyor. Ya benim bir arkadaşım var. Hatta solumu o tune etti. Eski solumu da tune etti. Ha. Bütün pahalı bıçaklarımı ona yolluyorum. O hepsini tune ediyor benim için. Evet.
Replikantlarımı da yolladım. Tune etti. Tune'ları süper yaptı. Tamam mı? 10 numara. Şöyle bir hafifçe düşürdüm. Bir taraf takıldı. Öbür taraf teplemeye başladı. Yani tune'lar yaptırıyorsun yine şey yapmıyor. Yani Hemen bozuyor. ha, Evet, tüm tutmuyor. Aynen. Tune tutmuyor ama his olarak orijinallerini ben bayılıyorum. Buna kıyaslıyorsam fark ediyor mu? Ediyor. Bu sefer fark ediyor. Orijinalleri klonlardan ayırt edebiliyorum replikantlar için. Özellikle G10 işlemeleri falan Aynen. direkt Bunun açığa G10'i çıkarıyordur. çok yani çok belli oluyor. Evet. Ama replikant klonları seviyor muyum? Evet. Benim en sevdiğim klonlardan biri. En sevdiğim 3 klonlardan dahildir. Abi ben şeyi merak ediyorum. Amerika'da hani bu ikinci el piyasası daha fazla ya. Klonlu şey mi? Her ikisi de yani. Hani Ha. klon replikantları alıp mesela scale'ini değiştirsem bunun orijinal bir yapımcının scale ile Yaptın mı? bunu orijinal diye satanlar var mı sonra? Dolandıranlar yani. Dolandırma yani o olsa ben bilmiyorum. Tabii Ya hiç eminim vardır. karşılaştım mı yani? Ben hiç Çünkü karşılaşmadım. bunu mesela böyle aldın diyelim. Şimdi bıçak belki biraz ortaya çıkarıyor olabilir, ele veriyor olabilir. Hani bıçak çok orijinal gözüküyor mu? Yok. Değil mi? Bıçak belli ediyor kendini. Evet. Logosu demin şey yapmıştık. Çok büyük damgası. Evet. Bir de BRS'in böyle çizgileri olmuyor. O Ha. düz oluyor. Bak mesela Alpha Beast'e bakarsanız Evet. onun keskin kısmı düz. Evet. Ondan başka benziyor yani. Ondan başka. Bunda Hourglass bıçağı vardı normalde Uncharted'ın üzerinde öyle geliyor. Neyse hani daha orijinal görünümlü bir bıçak olsa hani scale'ini de böyle bir modern scale'ini alıp taksan orijinal diye bence insanlar satıyor mu diye merak ediyorum onu. Replikantlarla onu görmedim çünkü ayırt etmek daha kolay. Aha. Ama hani demin bahsetmiştim ya bunun işte Cheb klonu, Alpha Beast klonu çok iyi demiştim ya. Evet. Öyle bir şey oldu. Hadi ya. Bir çocuk vardı. Cheb klonu vardı. Ama klon olduğunu da o da fark etmemiş. Aa, Yani o kadar yakınlar. o da dolandırılmış. O dolandırılmış demeyeyim de belki işte takasla almıştır. Ha. Ama anlamamış Evet. klon olduğunu. Belki biliyordu. O anlamamaz taklit yaptı. Anladım. Takasladılar. Aldı adam eline. Baktı. Yani klon mu değil mi ve pek anlayamadı. Sordu falan filan klon çıktı. Sonra geri takasladılar. Şey olmuyor. Yani dolandırma olmadı da Ha, yine kurtardı olayı. kurtardı. Ama fark etmeseydi Gidiyordu. diyordu. Yani öyle gördüm. Ama replikantları mesela atıyorum klonları 60 dolara bulabiliyorsun. 50-40 ila 60 arası ikinci el. Orijinalleri de 300-350 stok. Modifiyeli değil. Onları karıştırınca mesela atıyorum işte Clone Blade, orijinal sub, aftermarket scales. Bunların hepsini birbirine sokuyorlar. 150 dolar. 100 ila 200 arası genelde oluyor. Mesela daha fazla gerçek parça varsa mesela Blade gerçekse ve scale'ler gerçekse o zaman 200 civarı oluyor. Blade klonsa işte scale'ler sadece gerçekse 100-150'ye bulabiliyorsun. Yani değişiyor. Ben benimkini 100'e sapmıştım. Ha. Benimki sadece hammer scales vardı üstünde. Gerisi klonda. Ha. İyiymiş. Öyle işte ya o taraflarda tabii daha çok parça, daha çok üretici zaten kelebek direkt orada üretilince Aynen. market çok geniş. Shipping de daha basit. Evet. Daha kolay. Evet. Direkt kendi içerisinde bir community var yani. O çok güzel bir şey. Ya bu tarz hobilerde arkadaşlar en önemli şey bu hobiyi başka insanların da yapıyor olması. Yoksa tek başına çok sıkıcı yani bir şeylerin. Bir yere kadar keyif alıyorsun. Bir noktadan sonrası artık deneyim paylaşmak, işte farklı şeyler üretmek, denemek, yeni şeyler ortaya çıkarmak oluyor. O noktada ya bizim de Türkiye'de yapmaya çalıştığımız aslında daha fazla insanın bu işi hani hobi olarak görüp daha hani profesyonel çerçevede yapmaya başlaması. Yani bakalım yavaş yavaş gelişiyor. Bundan 3 yıl önce kanka Türkiye'de hiç kelebek yoktu. Hani hep şeyler vardı. Normal Türkiye'deki hani Ha. CCC denen kelebekler var ya. Chinese crab'ler. Ya hep onlar vardı. İlk Türkiye'ye alınmaya başlanan kelebekler Yuppi Mako klonları. 300 liraydı, 400 liraydı. İnsanlara hani o pahalı geliyordu. Bana da pahalı geliyordu. 300-400 liraya ilk onlar alındı. Sonra yavaş yavaş Kraken Bally Plus'ın ilk çıkardığı Kraken klonlar. Sonra zaten klon endüstrisi felaket büyüdü hani. O ben ilk başladığımda sadece bu vardı. Evet, Klon evet. olarak. Başka Yok. bir şey yoktu. Bu da orijinal bir kelebek zaten aslında. Aynen. Yani bu klon markası olarak Klon markası. Duman vardı. Onu Aynen. diyorum. Duman'dan başka pek bir şey yoktu. Onun İşte için ben de onu almıştım. endüstri çok büyüdü. Türkiye'de de artık çok kelebek var. Farklı farklı kelebekler var. Şimdi artık yavaş yavaş orijinal kelebekler de gelmeye başlıyor. İşte elimde zaten Instagram hesabının çok büyümesi dolayısıyla
Bunu aslında bir avantajı çevirmeye çalışıyorum. Türkiye'ye olabildiğince orijinal kelebek getirmeye çalışıyorum. O yüzden markalarla konuşuyorum, anlaşmaya çalışıyorum. İşte bu kelebek Glider'ın kelebeği, bu kelebek Eldivine kelebeği. Bunların devamları da gelecek. Farklı markalarla anlaşmaya devam ediyorum. İşte en son Squid'le bir anlaşma oldu. Squid sponsorluk yapacak. Squid'den orijinal kelebekler gelecek. Şimdi abi sen bu Glider'ı da ilk defa deneyeceksin. Şeylerden bahsettik. Senin orijinalini salladın, biz de klonu olanlardan bahsettik. Bu Glider'ı ilk defa salladın bugün. Bununla ilgili fikirlerin ne? Bayağı iyi. Yani bu kadar iyi olmasını beklemezdim. Toleransları çok iyi. Yani hiç kıpırdamıyor. Hiç kötü tabii. His olarak ve kalite olarak gayet güzel bence. Bir şey diyeceğim. Saplar Blade'e göre biraz uzun hissediyor. Evet. Gerçi değil aslında. Yani Değil ama Glider'ın hep öyle bir sorunu vardı. Bermuda'yı hatırlar mısın mesela? hatırlıyorum. Ondan. Salladın mı Salladım. Bermuda'yı? Salladım. Nasıl bir kelebekti Bermuda? O da aynı his. Bende şey de vardı. Arctic. Hı. Arctic, hatta 2 kişi benden Arctic Reblade istedi. Hı. Yani onlara kesin Arctic bıçağı yaptım. Onlarda da aynı sorun vardı. Ama ben Glider'ın build kalitesini çok seviyorum. Yani yaptıkları ürünler çok güzel. Çok iyiler. Kaliteli, iyi hissediyor. Dönüyor. Yani toleransları da yapabiliyorlar. Tek benim görmek istediğim şey bıçakları, yani bu kadar uzun yerine şuraya kadar. Serif var ya, Machine Wise'ın. Onun mesela bıçağı buraya kadar iniyor. Aa, Neredeyse sap kadar uzun. aa, Onun için çok hoşuma gidiyor. Ama biraz yani o da preferanslara tam evet. gireniyor da. Aha. Neyse. Bu 10 üzerinden puan vereceksem buna 7,5 veririm. Hı hı. Çok iyi. Peki 10 üzerinden 10 kelebek hangisi? Monark. Bunlar. Bence 10 üzerinden 10. Birçok kişi diyecek ki işte sap şeyi azalıyor, kapanıyor falan Ha, filan. şey ya. Tamam ama hala seviyorum ben. At tasarım çok güzel bir kere. Bayılıyorum. Peki Kraken 10 üzerinden kaç bir kelebek On. bu? Kraken 10 üzerinden 10 bir kelebek. Kraken şimdi Monark deyince herkes diyecek $1000 yani alınmaz falan filan. Evet. Kraken'e de ben 10 veririm. Tanto Kraken olduğu halde, yani stok haliyle, mesela insanlar Speed Channel falan yaptırıyor. Onlar da elimden geçti. Speed Stok Channel hal- nasıl abi onu da söyle. Speed Channel iyi ama yani gerek yok. Kraken'in kendisi zaten mükemmel bir bıçak. Evet. Her şeyi yapıyor. Elde çok iyi hissediyor. Alışacak bir yeri yok. Yani ilk defa sana versem hemen sallamaya başlayabilirsin. Mesela bunu verdim. Alışmam Yani lazım. $1000 ama yani kalın, küp gibi Evet. farklı bir kelebek. Yani alışman lazım. Kraken öyle değil. Veriyorum, sallamaya başlıyorsun. Yani Kraken gerçekten 10 üzerinden 10 vereceğim. 10 üzerinden 10 vereceğim bıçak çok değil bu arada. Mesela buna bir puan verecek olsam 9,5. Ona çok yakın bence. Ama o alışmak gereği var ya. O sebepten buna ben 9,5 verirdim. Evet. Yani öyle. Bu 7,5 diyorsun. Peki Orion mesela kaç bir kelebek? Orion'u ben çevirdim daha önceden. Bunu sana vereyim. Orion'u da çevirdim daha önceden ben. Bu da kalite olarak Glider'e çok benziyor. Bunların ikisi sandwich olan bıçaklar arasında ikisi de çok iyi yapılmış. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Ama Orion'u ben bundan daha çok sevdim. Ama ona da o kadar daha yüksek çıkacağını say 8 veririm. Bunun çünkü sapları şu an iyi de biraz kaygan oluyor derken Evet. alüminyum pardon. Hop. Alüminyum İlk defa oldu ha video boyunca. nasıl olmadı ben de anlamadım. Çok yakın şey yapıyoruz. Ben biraz şöyle Evet. geçeyim. Yok etmez. Alüminyum bıçaklarda genelde o sıkıntı var. Kaygan. Ve Kraken ile ilgili de birçok kişi öyle diyor ama benim yani pek bu sorunla karşılaşmadım. Evet. Orion'la grip aslında çok iyi. Ama Ama sandviç olması da çok büyük. aynen bence de katılıyorum buna. Çünkü burada çok iyi grip veriyor çevirirken. Ama yani tabii elin ne kadar terli ya da işte dışarıdaki şey nasıl falan filan ona göre değişiyor yani. Bazen kaygan oluyor, bazen işte şu an iyi mesela. Bak yine derken Habire kayıyor. LD'ye olan Orion'a olan puandan bahsediyordun. 8-10 üzerinden 8. evet. İyi bir kelebek genel olarak. O da her işinizi görüyor Kraken gibi bence. Aynen. İyi de yani çok küçük fark. Mesela Kraken'e göre saplar biraz ince kalıyor. O yüzden biraz daha düşük. Ha, o da mesela tercih. Ben Sadece aynen. seviyorum. O yüzden mesela normalde Kraken mainlerken ben bir anda bu daha çok hoşuma gittiği için ince saplar. Ama mesela çok ince sapı da sevmiyorum. Tsunami gibi ince sapı da sevmiyorum. Ama bu tam tadında yapmışlar yani. Özellikle kabzanın alt kısımları kalın.
Ama uç normal kısımları ince. Dolayısıyla her işinizi görüyor kelebek. Ben bir anda mesela Kraken'i falan bırakıp bunu sallamaya başladım. Ama tercih meselesi. Başkası sevmeyebilir. Ben çok sevdim. Başkası Kraken'i daha çok tercih edebilir. Veya işte diğer Solo'yu tercih edebilir. Başkası da Blob gibi olan kelebeği. Aynen. Hepsi tercih. Bazı insanlar işte hayvan gibi Blade Bites tercih ediyor. Evet. Yani öyleler de var. Yani herkes farklı. Onu demeye çalışıyorum. Yani kendinizi garip hissederseniz arkadaşlar bu dünyada Blade Bias'ı seven insanlar da var. Aynen. Onları hatırlayın da kendiniz için sevinin. Bir de 8 veriyorum ama 8 aslında iyi bir puan. Elimden çok fazla bıçaklar geçti. 8 gerçekten iyi bir puan. Bunun kalitesi hissedilebilen bir seviyede. Hissedilebilen Doğru söyledin. dilim şey oldu, karıştı. Hissedebilecek bir kaliteli olduğunu hissediyorsun. Aynen. Neyse. Şimdi son bir kelebek kaldı artık. Senin de ilk defa denediğin Teflon Wolf. Evet. Wolf aslında denedim daha önceden. Teflon hiç denemedim. Ya çok güzelmiş ya. Fark ediyor mu? Fark ediyor bence. Alüminyum Wolf, hani anlatıyordum ya alüminyumlarla ilgili konuşurken, çok kayganlar. Wolf esas çok kaygan. Yani Wolf denemiş olanlar bunu anlıyordur. Orijinal Wolf çok kayıyordu elimden ama bu bayağı güzelmiş. Teflon Wolf'ta aslında hiçbir tasarımsal fark yok. Tek farkı kaplama ama sanki tasarımda da bir değişiklik varmışçasına bir fark var yani. Grip Ses açısından da çok güzel. fark ediliyor mu Evet. bilmiyorum da. Yani gerçekten çok yani bu bayağı bir şok oldum. Onu söyleyebilirim. Peki Kraken alternatifleri kelebekler arasına girer mi? Giriş için bence girer. Ve bunu yapan adam Will Hirsch. Tanıştım onunla. Ve o bana söylemişti. Bu sapları bilerek böyle daha çok ayrı yaptı ki Yeni başlansın. yeni başlarken şu Chaplin hareketi öğrenirken daha kolay olsun diye. Bir de bir sebebi daha vardı ama onun kendi videosu var, anlatıyor daha detaylı bir şekilde. Yani bu başlangıç için yapılmış ve gerçekten yani ben de başlangıcı biraz geçtim ve hala keyif alıyorum bunu çevirerek. Yani bu gerçekten geliyordu. Gerçekten iyi bir kelebek ve öneririm. Ve şimdi sorarsanız bu mu orijinal mi ve gerçekten fark ediyor mu? Fark ediyor. Bunu %100 tercih ederim ve öneririm orijinale göre. Orijinal dediğin? Ha, normal Wolf. Ha, evet. Ya tabii ki evet. Normal Wolf'la bu arasında çok fark var. Normal Wolf zaten bence hani giriş seviyesi birinin bile sallamaması gereken bir kelebek çünkü ya tutmuyor kelebek, elinden uçup gidiyor. Bu sefer sorunu kendinde aramaya başlıyorsun. Hani acaba ben mi sallayamıyorum? Ama Teflon Wolf bana kalırsa işte $70 price point'e göre çoğu böyle $200 işte Kraken gibi örneklere ya kafa tutabilecek seviyede bir kelebek. Zaten $60 almışlar Kraken'lerle bence aynı kefeye koyulabilecek bir kelebek denilebilir yani. Bence de. Bunun sadece diyeceğim. Blade'i biraz hafif kalıyor sapa göre. Onun için balansı biraz tam neutral değil ama yine preferans o. Yani Ama çok keyifli bir kelebek. Özellikle çok ses seviyorum. balans olarak çok güzel. Ben gerçekten bunu çok sevdim. Evet. Az önce kamera dışında da konuştuk. Şimdi burada Orca var. Baliplus. Baliplus Orca'nın bıçağının üst kısmında böyle bir boşluk var. Buna ne deniyor? Crown mı deniyor bunlara? Bu Zen nipple. O küçük. O kısım Zen nipple ama şu boşluklu tasarlamaya ne deniyor? O bir şey denmiyor. O Ya- sadece görünüş olarak. Ben hani taca benzediği için crown diyorum ona. Buraları Zippy'nin insertleri oluyor. Aklıma oradan soru geldi. Hani Hatta- Zippy insert seviyor musun diye. Zippy'nin şeyi de var. Solo Spacer da var. Zirconium, Ultem ve Titanium'dan başka. Onlar direkt bunu yapan adamdan geliyor ama üstüne Zippy'den hem buraya dolduran bir materyal alabiliyorsun hem de Spacer. Zippy'nin şeylerini seviyorum. Hepsini değil ama. Mesela bunun Spacer'ında bir arkadaşımın solosunda var.
Sevmiyorum. Bence bu böyle bir bıçağa öyle zipi şeyi takılmaz. Böyle bir bıçağa. Böyle. Ama mesela bakıyoruz buna geçersek şurasına dolduracak bir materyal yapıyor. Bence onlar güzel. Evet. Farklı Yani bir bıçaktan bıçağa değişiyor. Hatta şey de yapıyor. Bu yanı dolduracak şey yapıyor. Burayı dolduracak yapıyor. Ben Yani mesela onu çok sevmeyebilirim. ben de sevmiyorum. Ama o tepeye mesela parlak güzel gözüküyor. Farklı Aynen, bir renk, aynen. tatlı O gözüküyor. öyle şeyler güzel. Zippy'nin şeylerini ben seviyorum da sevmiyorum da öyle söyleyeyim. Aradayım. Hepsi değil diyorsun yani. Aynen. Ya bunu neden sordum? Çünkü community'de bilmiyorum bazı insanlar direkt Zippy'ye çok karşı. O ne lan öyle falan yapıyorlar bir Zippy'ye. Bazısı da seviyor. Ben de seviyorum. Özellikle Kraken Trainer insertleri falan bence güzel gözüken şeyler. Güzel kombinler yapılabiliyor yani o şeylerle. Renkli renkli değişik şeyler çıkıyor. Özellikle zaten o az önce konuştuğumuz yere takılanları çok seviyorum. Bu konuda böyle. Evet yani arkadaşlar genel video bu kadardı. TX'e çok teşekkür ediyorum bugün buraya gelip benle birlikte video yapıp işte kelebeklerini getirdi oradan özellikle $1000'lık kelebekleri bana denettirdi burada. Emek verip geldiği için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Özellikle Alpha Beast benim çok merak ettiğim de bir kelebekti. Çünkü çok ikonik bir kelebek baktığınızda. Bunu zaten yıllardır üretilen, BRS'in ürettiği, yıllardır üretilen, Amerika'da üretilen kelebeklerden biri bu. Ve yıllardır da aynı tasarım. Yine yeni şeyler çıkartıyorlar. Ama çok ikonik. Herkesin böyle iyi kötü elinden geçmiştir. İşte BRS marka kelebekler, işte Replicant'tır, Alpha Beast'tir. Yani klonları bir şekilde geçmiştir. Sevilir de yani. Merak ediyordum. Orijinalini sallamak gerçekten güzel. Ama yine hani videoda da konuştuğumuz gibi şu an inanamıyorum elimde orijinal bir Alpha Beast falan hissettirmiyor. Çünkü normal bir kelebek yani hani az önce işte konuştuğumuz Orca'dır, işte Replicant'tır, Kraken klonlardır, bu kelebeklerdir. Yani hepsi aşağı yukarı aynı kalitede. Tamamen tek değişen şey tercihler yani. İşte bu biraz daha kalındır kablosu, bunun daha incedir, daha ağırdır, daha hafiftir. Tercihlerine göre kimisi klonu tercih eder. Yani Hani hiçbir şey diyemezsin. aynen ona bağlı. Yani herkesin kendi tercihine bağlı. Ya bu hobi böyle arkadaşlar. Yani $1000 kelebek olunca da bir şey çok değişmiyor. Hani değişiyor tabii ki ama belli bir Siyet olarak değil. evet belli bir fiyattan sonra aynı olmaya başlıyor yani Aynen. her şey. Çok Aynen. değişmiyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bu videoda ne yapmış olduk? Ben yeni kelebekler denedim. TX hiç denemediği kelebek denedi. Birkaç tane. Hem asıl önemli olan onun orijinalini deneyip burada klonları olan kelebekleri orijinaline karşılaştırdı. Aslında güzel bir bilgi paylaşımı olmuş oldu. Çünkü bu adam direkt kelebeklerin üretildiği yerden geliyor yani orijinal kelebeklerin üretildiği yerden. Dolayısıyla direkt hani birinci ağızdan bunları dinlemek önemli. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık 1 saattir falan kayıt alıyoruz yani az değil. Güzel bir video oldu. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Umarım bir daha denk gelme fırsatımız olur. Yaparız, bir daha yaparız. buluşma fırsatımız Gelir, olur. tabii. Başka arkadaşlar da gelir hatta. Birkaç kişi oluruz. Olur. 3-4 kişi oluruz. Daha güzel buluşmalar yaparız. Türkiye içerisinde de yine farklı buluşmalar yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İstanbul'da olur. İşte Ankara'da, Eskişehir'de, farklı farklı yerlerde. Yani kelebekçi nerede varsa oralarda yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hobiler aslında birlikte zaman geçirdikçe güzel. Hani tek başınıza bir yere kadar eğleniyorsunuz ama sizle aynı şeylerden keyif alan insanlarla bir araya gelmek çok daha farklı oluyor ya. O hobiden aldığınız keyfi çok farklı bir noktaya taşıyor. Dolayısıyla hep beraber bu hobiyi bir üst seviyeye taşıyacağız. Hep beraber daha iyi noktalara getireceğiz ve asıl önemli olan keyif almak. Şimdi bazen şey de oluyor. İşte ben daha iyi sallayacağım. Hayır o daha iyi sallıyor falan şöyle. Hırs işin içine girebiliyor. Tamam hırs belli bir noktaya kadar güzeldir ama arkadaşlar keyfinize bakın. Hani bana çok şey sorusu da geliyor. Hani ne kadar sürede iyi sallayabilirim? Ya tamam hani çok kafaya takarsan 6 ayda çok çok iyi sallayabilirsin. Ben 3-4 yıldır sallıyorum mesela ama iyi sallayamıyorum. Daha ciref adam akıllı yapamıyorum mesela. Ama 6 ayda sallayan bir adam cirefin içinden geçer. Belki cat falan yapmaya başlar. Ama o çok kafaya takman lazım. İyi midir kafaya takmak? Belki hani onu seviyorsan iyidir. Yine tercih meselesi ama keyif almaya bak yani. Bu hobi işi böyledir birazcık da. Keyif almak önemli olan değil mi? Aynen. Aynen öyle. Keyif alıyorsan okey. Evet. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Aradan uzun zaman sonra bir video geldi. Belki bir daha yine videolar gelir. Belki söz veremiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sağlıcakla kalın.